Delfi, Yunanistan'ın merkezinde Parnassos Dağı'nın güney yamaçlarında yer alır. Antik Yunan dünyasında Delfi yalnızca kutsal bir alan değil, dünyanın merkezi yani Omfalos kabul edilmiştir. Bu inanç burada bulunan ve dünyanın göbeğini simgeleyen taşla somutlaştırılmıştır. Delfi'nin etkinliği yaklaşık M.Ö. 8. yüzyıldan M.Ö. 4. yüzyıla kadar 1000 yıldan fazla bir süre boyunca kesintisiz devam etmiştir. Antik dünyada bir karar alınacaksa önce Delfi'ye sorulurdu. Delfi bir tapınaktan çok daha fazlasıdır. Burası geleceğin pazarlık edildiği, savaşların başlatıldığı ya da engellendiği, kralların kaderlerinin belirlendiği bir merkezdi. Burada konuşan ses yalnızca Tanrı Apollo'nun sesi olarak kabul edilirdi. Ama gerçekte konuşan şey insan korkusu, belirsizlik ve bilinmeyenle kurulan ilişkiydi. Delfi'de söylenen hiçbir söz net değildir. Çünkü kehanetler cevap vermek için değil, zihinleri yönlendirmek için tasarlanmıştır. Pitya gerçekten trans halinde miydi? Delfi'nin kalbinde yer alan Pitya, kehanet veren rahibeydi. Pitya, 3 ayaklı bir sehpanın üzerine oturur ve yerden yükselen buharları solardı. Modern jeoloji çalışmaları, tapınağın tam altından geçen 2 aktif fay hattını ortaya çıkarmıştır. Bu faylardan sızan etilen gazı, bilinç bulanıklığı ve trans benzeri haller yaratır. Yani Delfi'deki kehanetler yalnızca inanç değil, doğal kimya ve jeolojinin de ürünüdür. Kehanetler neden hep muğlaktı? Delfi'de verilen kehanetler asla evet ya da hayır demez, çoğu zaman çelişkili ifadeler içerir. Bu bilinçli bir stratejidir. Çünkü muğlaklık, kehanetin her sonuçta doğru kabul edilmesini sağlar. En ünlü örneklerden biri şudur: büyük bir imparatorluk yıkılacak. Yıkılanın kimin imparatorluğu olduğu ise sonradan anlaşılır. Siyasi güç merkezi olarak Delfi. Delfi tarafsız değildir. Rahipler ticaret yollarını bilir, siyasi dengeleri takip eder, hangi cevabın neye yol açacağını hesap ederdi. Bazı kehanetlerin savaşları hızlandırdığı, bazılarının ise bilerek geciktirdiği düşünülmektedir. Bu yönüyle Delfi, antik dünyanın ilk jeopolitik merkezlerinden biri sayılır. Kendini bil yazısı gerçekten ne anlatıyor? Tapınağın girişinde yer alan Gnotiseauton, yani kendini bil, basit bir ahlak sözü değildir. Bu ifade, insanın sınırlarını bilmesi, tanrılarla eşit olmaya çalışmaması, kibirden kaçınması gerektiğini vurgular. Yani Delfi, geleceği söylemeden önce insanı uyarır. Omfalos taşı, dünyanın göbeği. Delfi'de bulunan Omfalos taşı, Zeus'un dünyanın merkezini belirlemek için 2 kartal uçurduğu efsanesine dayanır. Kartalların buluştuğu yer Delfi'dir. Bu sembol, Delfi'nin kozmik merkez olarak algılandığını gösterir. Bilim ve arkeoloji ne söylüyor? Delfi, dinsel bir merkez olmasının yanında bilgi üretim alanıydı. Astronomi, coğrafya ve mitoloji burada iç içe geçmiştir. Jeolojik veriler, kehanet deneyiminin tamamen uydurma olmadığını göstermektedir. Ancak hala cevaplanamayan sorular vardır. Pitya'nın söyledikleri ne kadar düzenleniyordu? Rahipler metni ne ölçüde değiştiriyordu? Gerçek trans ile kurgu nerede ayrılıyordu? Hala cevapsız kalan sorular. Kehanetler önceden mi hazırlanıyordu? Bazı kehanetler gerçekten beklenmedik şekilde mi gerçekleşti? Delfi'nin etkisi neden bu kadar uzun sürdü? Bu sorular Delfi'nin gücünün sadece inançtan gelmediğini düşündürür. Dünyanın sırlarını merak ediyorsan Harikalar ve Sırlara abone ol. Çünkü sıradaki ritüeller konuşulmuyordu.